Biz insanlar yüzyıllar boyunca evreni keşfetme hayaliyle yanıp tutuştuk. Gökyüzüne bakıp yıldızların ötesinde neler olduğunu merak ettik. İşte bu merak, insanlığın en büyük itici güçlerinden biri oldu ve şimdi Elon Musk ve SpaceX'in Mars'ı kolonileştirme vizyonu sayesinde bu rüya her zamankinden daha yakın. Bugün insanlık tarihinin en büyük ve en güçlü roketi olan Starship'i inceleyecek ve Mars yolculuğu hakkında bilinmeyen detayları anlatacağız. Özgür zihinler olarak birlikte büyüyüp sizin desteğinizle daha güçlü bir topluluk olmak istiyoruz. Videolarımızı beğenip kanalımıza abone olarak bize önemli bir katkıda bulunabileceğinizi hatırlatmak istiyor ve konuya kaldığımız yerden devam ediyorum. SpaceX'in kurucusu ve CEO'su olan Elon Musk, çok gezegenli bir tür olmanın insanlığın hayatta kalması için olmazsa olmaz olduğuna inanıyor. Dünyanın ötesine geçmenin, insanlığın geleceğini güvence altına almak için kritik bir adım olduğunu savunuyor. Ona göre bu, sadece bir gezegenler arası yolculuk değil, aynı zamanda insanlığın geleceğine yapılan bir yatırım. Dünyadaki tüm kaynaklar hızla tükeniyor ve her an büyük bir nükleer savaşın başlama tehlikesi var. İnsanoğlu için kızıl gezegende yaşam kurmak, insanlık için yeni bir başlangıç anlamına gelebilir. Peki SpaceX bunu nasıl başaracak? Gelin ne planladıklarına bir bakalım. Musk'ın Mars planının merkezinde tamamen yeniden kullanılabilir bir uzay aracı olan Starship yer alıyor. Bu devrim niteliğindeki araç, insanlığın başka bir gezegende yaşama hayalini gerçeğe dönüştürme potansiyeline sahip. Starship, sadece Mars'a değil, aynı zamanda Ay'a ve diğer uzak gezegenlere de yolculuk yapabilecek şekilde tasarlandı. 120 metre yüksekliğindeki Starship, 100 kişiye ve 100 ton kargoya kadar taşıyabilir. Bu, büyük bir koloniyi tek bir seferde taşıyabilme kapasitesine sahip olduğu anlamına geliyor. Starship tamamen yeniden kullanılabilir bir uzay aracı. Gemi iki ana bileşenden oluşuyor. Super Heavy adı verilen ilk aşama roketi ve Starship adı verilen insan ve kargoların yer alacağı uzay aracı. Super Heavy, yerden kalkış için gerekli olan itiş gücünü sağlayacak 31 Raptor motoruyla donatılmış. Bu motorlar, SpaceX tarafından geliştirilen dünyanın en güçlü motorları. Ayrıca Mars'ta üretilebilen metan ve sıvı oksijen kullanıyorlar. Bu yakıt kombinasyonu hem çevre dostu hem de yüksek enerji yoğunluğuna sahip. Bu sayede Starship'in uzun mesafeli uzay görevlerinde ihtiyaç duyduğu enerjiyi sağlayacağı düşünülüyor. Bu, Mars'ta uzun süreli bir varlık sürdürebilmek için de kritik bir özellik. Mars'ta bulunan kaynakları kullanarak yakıt üretmek, dünyadan sürekli ikmal yapma ihtiyacını ortadan kaldıracak. Bu, kendi kendini idame ettiren bir koloni için çok önemli. Starship'in tasarımında Dünya ve Mars'a dikey inişler için bir ısı kalkanı ve iniş ayakları bulunuyor. Bu özellikler aracın güvenli bir şekilde iniş yapmasını sağlıyor. Isı kalkanı, atmosferik giriş sırasında oluşan aşırı ısıyı dağıtarak aracın zarar görmesini engelliyor. Bu, uzay keşif teknolojisinde dev bir adım. SpaceX'in hedefi 2020'li yılların sonuna kadar Mars'a insan göndermek. 2025 sonuna kadar Starship'in yörüngesel uçuş testlerini tamamlaması ve ardından insansız görevlerle Mars'a gerekli ekipmanları göndermesi planlanıyor. Mars yolculuğu, Starship'in dünyadan fırlatılması akabinde yaklaşık 6 ila 8 ay sürecek. Bu süre boyunca mürettebat, Starship'in içinde yaşayacak, çalışacak, deneyler yapacak ve Mars'a hazırlanacak. Starship'in geniş iç hacmi, uzun süreli uzay yolculukları için gerekli olan yaşam alanlarını ve ekipmanları barındırabilme özelliğine sahip. Ayrıca yeniden kullanılabilir olması, uzay yolculuğunu daha uygun fiyatlı ve sürdürülebilir hale getiriyor. Mürettebatın yolculuk sırasında fiziksel ve ruhsal sağlıklarını koruması çok önemli. Starship'in 6. test uçuşunun ardından 6 katmanlı bir iç tasarım ön plana çıkmış durumda. Şimdi gelin bu tasarıma bir göz atalım. Birinci kat kargo bölümü olarak tasarlanmış. En alt katmanda yer alan bu geniş alan, araştırma ekipmanları ve kolonizasyon için gerekli malzemeleri barındırıyor. Mars'a gönderilecek insansız Starship versiyonlarında bu alan muhakkak daha geniş olacaktır.
İkinci katta hidroponik bahçelerin yer alması planlanıyor. Astronotların taze yiyecek yetiştirebilmesi hem beslenme hem de psikolojik olarak kendilerini dünyada hissetmeleri açısından çok önemli. Üçüncü kat, içerisinde egzersiz ve yaşam destek sistemlerinin yer aldığı, astronotların yerçekimsiz ortamda kaslarını güçlendirebileceği bir spor alanı içeriyor. Ayrıca su geri dönüşümü ve atık yönetim sistemleri bu katmanda bulunuyor. Dördüncü kata geldiğimizde mürettebat kabinlerini görüyoruz. Burada astronotlara özel mahremiyet sağlayan uyku bölmeleri yer alıyor. Bu bölmeler akustik izolasyon ve kişisel iklim kontrolü gibi özelliklere sahip. Starship'in 100 kişi taşıma kapasitesine sahip olduğu söyleniyor. Ancak uzmanlar 6 ay sürecek Mars yolculuğunun bu kadar kalabalık bir toplulukla yapılmasını pek de mümkün görmüyor. 5. kat gözlem ve teknoloji alanı olarak tasarlanmış. Buraya seyir terası da diyebiliriz. Yolcular geminin bu kısmında yer alan geniş camlardan yıldızları izleyebilir, uzayın panoramik manzarasının tadını doyasıya çıkarabilir veya gelişmiş ekran teknolojileri ve artırılmış gerçeklik sistemleriyle görevlerini etkili bir şekilde planlayabilir. 6. kat, komuta merkezi. Burası Starship'in beyni olarak hizmet verecek. Burada tüm kontrol panelleri kullanıcı dostu ve insanlar için ergonomik olacak şekilde tasarlanmış. 6 ay süren yolculuktan sonra Starship Mars'a yaklaşacak. Mars atmosferine girecek ve yumuşak bir iniş için iniş ayaklarını açacak. Bu dakikadan sonra öncülerin ilk odak noktası bir üs kampı kurmak olacak. Bu üs kampı gelecekteki bir Mars kolonisi için temel görevi görecek. Mars ortamı uyum ve yenilik gerektirir. Bir su kaynağı bulmak, yüzeyin altında su buzu olduğuna inanıldığı için bir öncelik. Bu suyun çıkarılması, içme, tarım ve roket yakıtı üretimi için çok önemli. İlk insanlı görevlerin ardından Mars kolonizasyonu sürecinin hızlanması, 2030'lu yılların başında Mars'ta kalıcı yaşam alanlarının kurulmasıyla da yüzlerce insanın Mars'a taşınması planlanıyor. Bu süreçte Mars'ta tarım, su arıtma ve enerji üretimi gibi temel ihtiyaçların karşılanması için çeşitli teknolojiler geliştirilecek. Dolayısıyla ilk kolonicilerin alanlarında uzman bilim insanları olması muhtemel. Onlar Mars'ta sürdürülebilir bir ekonomi oluşturmak ve koloniyi büyütmek için gerekli adımları atarken, bizler dünyadan onların yaptıklarına baktığımızda gerçek bir Survivor'a tanık olacağız. Özellikle ilk ekibin ölümü göze alarak yola çıktığını düşünecek olursak, onların Mars'ta yaptığı her şey dünyadakiler için bir haber niteliği taşıyacak. Mars'ı kolonileştirmek zorluklarla dolu. İnce Mars atmosferi, güneş radyasyonundan çok az koruma sağlıyor. Mars'ın aşırı sıcaklık değişimleri, özel yaşam alanları gerektiriyor. Yüzeyin altındaki su buzuna erişim, hayatta kalmak için olmazsa olmaz. Tarım için yenilikçi çiftçilik tekniklerine ihtiyaç duyulacak. Mars toprağı değişiklik gerektiren temel besin maddelerinden yoksun. Bu zorlukların üstesinden gelmek, insan zekasını ve direncini test edecek. Mars'ı dünyalaştırmak, atmosferi dünyaya benzer hale getirmek uzun vadeli bir hedef. Gelişmiş sondaj teknikleriyle yeraltı buz rezervlerine ulaşabilirlerse, bu su, içme ve hidroponik tarım için kullanılabilir. Bu yenilikler, Mars'ta canlı yaşamını gerçeğe dönüştürecek. Mars'ı kolonileştirmek, anlayışımızın sınırlarını zorlayarak insanlığın hikayesinde yeni bir sayfa açıyor. Mars'ta kalıcı bir varlık kurmanın yeni bir bilimsel keşif çağını başlatacağı kesin. Mars'ı kolonileştirmenin zorlukları teknolojik gelişmelere yol açacak. Bu yeniliklerin dünyadaki uygulamaları olacak ve hayatımızı iyileştirecek. Elon Musk ve SpaceX'in Mars planı insanlık için büyük bir adım. Bu hedefe ulaşmak için birçok zorluk ve engel bulunmasına rağmen SpaceX'in bugüne kadar gösterdiği başarılar bu hedefin gerçekçi olduğunu kanıtlıyor. Starship ve Super Heavy'nin geliştirilmesi, Mars'a insansız ve insanlı görevlerin planlanması ve Mars'ta kolonizasyon sürecinin başlatılması, insanlık tarihinin en büyük maceralarından biri olacak. Mars'ta bir koloni kurmak artık hayal değil, gerçeğe dönüşmek üzere olan bir hedef. Eğer bu süreç başarılı olursa, insanlık yeni bir gezegende yaşam kurmanın ve keşfetmenin heyecanını yaşayacak.
Bu büyük yolculuğu hep birlikte takip etmek ve bu tarihi anlara tanıklık etmek için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve özgür zihinlerle kalın.